10 Aralık Çarşamba gününden 3 tane mücadeleyle karşınızdayız. En sonunda her zaman olduğu gibi canlı tahtamız ve player tercihlerimiz olacak. Orada da başarı yüzdemiz çok yüksek. Sakın kaçırmayın derim. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu beğenip kanala abone olmak hem bize destek olur hem de ilk analizleri sizin görmenizi sağlar, kaçırmamanızı sağlar. Real Madrid Manchester City dev mücadelenin skor tahminini yorumlara yazın. Doğru bilen bir arkadaşımızı bir hafta WhatsApp grubumuzda misafir edelim. Hadi gelin şimdi ilk mücadelemizle başlayalım. Dortmund'a gideceğiz. Şampiyonluğu Viking'e kaptıran Bodo Glimt Almanya deplasmanında Dortmund'a geliyor. Öncelikle bir genel durumlara baktığımız zaman Dortmund şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 6. sırada. 5 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet alırken ağları 17 kez sarstılar rakiplerinin. Kalelerinde ise 11 gol gören bir Dortmund var. Çok gollü maçlar oynuyorlar. Bodo Glimt cephesine baktığımızda ise şu anda Bodo Glimt 36 takımlı Şampiyonlar Ligi formatında 32. sırada. 5 maçta galibiyeti yok. Sadece 2 beraberlik alıp geri kalan 3 maçını kaybeden bir Bodo var. 7 gol attılar. Kalelerinde ise 11 gol gördüler. Sadece 2 puanları var. Dortmund'un maç maç analizine baktığımızda ise Bundesliga'dan biraz farklı bir Dortmund var. Yani siyahla beyaz kadar ayrı iki platformu Dortmund'un. Deplasmanda Juventus'la 4-4 berabere kaldıktan sonrasında iç sahada Atletik Bilbao'yu 4-1 ile geçmeyi başardı. Kopenhag deplasmanından 4-2 ile döndüler kazanarak. Daha sonrasında İngiltere deplasmanı City'de 4-1 mağlup oldular. Son mücadelede ise Villarreal'e 4 gol attılar. Şimdi baktığımız zaman Borussia Dortmund oynadığı 5 maçın 4'ünde rakip kalelere 4 gol atabilen bir takım. Bu cebimizde kalsın. Bodo Glimt cephesine baktığımızda ise Bodo Şampiyonlar Ligi'ne fena başlamadı. Slavia Prag deplasmanından 2-2 ile ayrıldıktan sonrasında içeride ağırladığı İngiltere'de ve Tottenham'la da 2-2 berabere kaldı. Ki aslında Tottenham'ı elinden kaçırdı. Ben o maçı izledim. Bodo'nun daha iyi oynadığını düşünüyorum Tottenham'da. Fakat bu platformlarda biraz da tecrübe de önemlidir. Maçı tutabilmek önemlidir. Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Monaco'ya 1-0 mağlup oldu kendi sahasında. Son maçta ise Kenan Yıldızlı Juventus'a 3-2 mağlup olan bir Bodo vardı. Şimdi Bodo'da da Viking'e kaybetmiş olmanın yani Viking'e şampiyonluğu vermiş olmanın bir moral bozukluğu olacaktır. Kendilikleri bitti. Artık biraz daha tatil moduna geçecekler. Ve Şampiyonlar Ligi arenası da artık çok ekstra mıdır? Burada bir hedef kaldı mı? Bence kalmadı. O yüzden ben Dortmund'un bunu çok net kullanacağını düşünüyorum. Bundesliga'nın aksine inanılmaz hücumcu bir ve inanılmaz skorer bir Dortmund varken Şampiyonlar Ligi'nde Bodo ağlarını minimum 2 kez sarsacaktır. Eğer ki Bodo'nun dağıldığı anlar olur ise de bu maç 3'e 4'e tek başına Dortmund tarafından gidebilir diye düşünüyorum ama benim ana tercihim Dortmund'un minimum 2 gol atacağı yönünde olacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi zamanındayız. UEFA'mız var. Daha sonrasında liglerimiz var. Gün içi canlı fırsatlarını ve en önemlisi en büyük hata yapılan böyle özellikle kalabalık bültenlerde dağılan bir sistem olan kasa yönetimini WhatsApp grubunda beraber yapıyoruz. 0543 417 75 30 numarasında sol alt köşedeki numaradan veya da açıklama kısmındaki linke tıklayarak bilgi ve destek alabilirsiniz diyelim. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Leverkusen Newcastle mücadelesini konuşacağız. Leverkusen cephesiyle başlayalım. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. 8 gol attılar. Kalelerinde ise 10 gol gören bir Leverkusen var. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 17. sırada. Newcastle cephesine baktığımızda ise onlar da 5 maçta 3 galibiyet alırken 2 mağlubiyet aldılar. Beraberlikleri yok. 11 maç 11 gol atarken kalelerinde ise 4 gol gördüler 5 maçta. 9 puanla 11. sıradalar. Şimdi bu mücadelede ne bekliyorum? Görece olarak iki takımın oyunu da birbirine benzer. Leverkusen'in öndeki hücumcuları hızlı ve aslında topu oraya taşıyıp özellikle Alkmaar'dan aldıkları oyuncusuyla beraber ön tarafta Grimaldo'yla beraber o oynuyor. Hemen ismini söyleyeceğim. Baktığımız zaman özellikle o hücum varyasyonlarını Poku ile beraber düzelteyim hemen. Grimaldo ve Poku kanadından çok hızlı ataklar yapabiliyorlar Leverkusen. Newcastle cephesine baktığımızda ise Newcastle'da özellikle orta sahada Joelinton ve Bruno Guimaraes'in dinamizmiyle beraber topu Harney Barnes, Murphy ve Voltamade'ye getirmeye çalışıyorlar. Voltamade orada biraz daha skorer tarafının yanında fiziğiyle beraber pivot santrafor modeliyle oynuyor. Yani o rolde oynuyor ve Harney Barnes'ı ve Murphy'yi destekliyor. Burada da benzer iki oyun planı olan takımın oynadığı mücadelede ben orta sahaların rekabetinin biraz vakit alacağını düşünüyorum maçın çözülmesinde. Baktığımız zaman Leverkusen tarafında 5 maçta 8 gol atan bir Leverkusen, 10 gol yiyen bir Leverkusen var. Newcastle ise gol yemekte zorlanıyor. Özellikle baktığımız zaman Newcastle tarafına
Newcastle 2 maçta yani deplasmanda oynadığı 2 maçta sadece 2 gol yedi. Leverkusen de aslında bu puanları yani 7 puanı deplasmanda topladı. İç saha performansına baktığımızda Leverkusen'in şu anda 2 maçta sadece 3 gol atan bir Leverkusen var. Az önce söylemiş olduğum takım tandemlerini, oyun planlarını da işin içine kattığımızda ben bu maçın ilk yarısında 2 gol olacağını düşünmüyorum. İlk yarı bir tane çıkabilir. Evet ama ilk yarıdan böyle çok hızlı, hareketli, tempolu, keyifli bir maç beklemiyorum. Benim bu maç özelindeki ana tercihim ilk yarı 1.5 alt. İlk yarıda 2 gol sesi çıkmaz diyorum ben açıkçası. Şimdi dev maça geçelim. Viking Kral'a karşı Real Madrid Manchester City erken final. Bakalım orada neleri konuşacağız ve nelere bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi aslında arka bahçesi gibi gören Real Madrid 5 maçta 4 galibiyet alırken bir mağlubiyet aldı. 12 gol atarken kalelerinde 5 gol gören bir Real Madrid var. 5. sıradalar. City cephesine baktığımızda ise hala ilk 8 garanti değil. 5 maçın 3'ünü kazanırken bir beraberlik bir mağlubiyet aldılar. Onlar da 10 gol attı. Kalelerinde ise aynı Madrid gibi 5 gol gören bir City var. 10 puanla 9. sıradalar. Şimdi bu iki takımın karşılaşmalarına daha önceki periyotlarda baktığımızda özellikle son maçta iç sahada Real Madrid City'yi 3-1'le geçmeyi başarmıştı. Son 3 maçı kazanan bir Real Madrid var ve son 4 maçta yenilmeyen bir Real Madrid var. Ama bir ama koyalım oraya. Neden? Şimdi Xabi Alonso ile beraber artık oyuncular arasındaki bu problemler, bu krizler basına da yansımış durumda. Özellikle İspanya'nın önüne gelen gazetelerinden Marka'da manşet manşet hemen hemen 2 günde bir Real Madrid haberleri çıkıyor. Vinicius Junior'la Xabi Alonso'nun yıldızı barışmadığı için Vinicius'un biraz takımı olumsuz yönde etkilediği hatta devre arasında ayrılacağına dair söylentiler de çıkmaya başladı. City ise Guardiola ile beraber aslında eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. Newcastle'da 2-1 kaybettikten sonra ligde Leeds United'ı 3-2 ile Fulham'ı ise 5-4 ile geçmeyi başaran bir City var. 2 maçta da gol yediler. Özellikle görece orta sıra takımlarından gol yeseler de öyle veya böyle kazanan bir City var. Şampiyonlar Ligi'nde ise son maçta Leverkusen'e çok fazla rotasyon yaptığı ve kimsenin anlamlandıramadığı bir ilk 11 ile çıktığı mücadelede 2-0'la mağlup oldu. Aslında buradaki bedeli ödedi. Öyle söyleyebiliriz. Ondan önceki maçta Dortmund'u 4-1 ile Villarreal'i 2-0'la geçerken Monaco ile 2-2 berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında start verdikleri maçta ise Napoli'yi kendi sahalarında 2-0'la geçmeyi başaran bir City vardı. Şimdi bu mücadelede ne bekliyorum ben? Burada biraz daha motive olan tarafın City olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü City daha takım geliyor bana bu sene. Evet Real Madrid Mbappe'nin de formuyla ekstra işler yapabiliyor ama burada karşısında çok ciddi bir rakip olacaktır Real Madrid'in. Ben burada City'nin minimum bir gol atacağını düşünüyorum. City'nin erken golünde açılan Real Madrid'e City'nin ikinciyi de atabileceğini düşünüyorum. Benim bu maç üzerindeki ana tercihim tabii ki deplasman 0.5 üstü ama deplasman ilk golü yani City ilk golü attıktan sonrasında City tarafına ikinci golü de değerlendirebilirim. Onu da belirtmiş olayım. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım değerlendiririm demişken. Ben bütün bahislerimi iddia.com üzerinden değerlendiriyorum. İddia.com üzerinde 303-852 numaralı Gözde Göl bayisini seçip bize telefon numaranızla birlikte bir ekran görüntüsü gönderirseniz size özel Telegram grubumuzda ağırlayabiliriz. Özel Telegram grubunda da canlı tercihler, günün maçları, maç yazıları, dikkat edilmesi gereken, kaçılması gereken maçlara dair bilgiler vereceğiz. WhatsApp'ın bir alt seviyesi diyebiliriz. Tüm maçlarımızı konuştuk çarşamba gününden. Şimdi gelin canlı tahtamız ve Player'daki fırsatlarımızı yakından inceleyelim. Canlı tahtamıza baktığımızda Brugge Arsenal mücadelesinde ikinci yarı ortaya bir gol bekliyorum. Gol Brugge'den de gelebilir. O yönde de takip edebilirsiniz. Brugge ikinci yarıları iyi oynayabilen bir takım. Biraz Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaşıp Asya Şampiyonlar Ligi'ne erken seans mücadelesinde Hiroşima Şangay Shenhua mücadelesinde Şangay Shenhua'nın bir gol atabileceğini düşünüyorum. Benfica Napoli mücadelesinde de aynı Arsenal'da olduğu gibi ikinci yarı ortaya bir gol bekliyorum. Daha fazla canlı tercih, günün kalesi, günün ikilisi tüm bültenden ayrıştırıp özellikle seçtiğimiz maçları değerlendirdiğimiz WhatsApp grubumuza da 0543 417 75 30 numarasından ulaşabilirsiniz. Sol alt köşede numaramız var, açıklamada linkimiz var. Yazarsanız bilgi ve destek alabilirsiniz diyelim. Player'e geldiğimizde ise Haaland'ın, Viking'in Real Madrid kalesine minimum 2 isabetli şut atacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Dortmund-Bodo Glimt mücadelesinde de Karim Adeyemi'nin Bodo Glimt kalesine 2 tane isabetli şut göndereceğini düşünüyorum. Her gün saat 4'te buradayız. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bayiste şans sizinle olsun.